Yeri yerinden oynatacak, yeni bir dönem başlatacak 17 Şubat Kova burcundaki güneş tutulması. Hava gruplarının ve ateş gruplarının da şahlanacakları, coşacakları dönemin başlayacağı eşikteyiz. Öyle bir güneş tutulması geliyor ki birçoğunuzun hayatında köklü değişimler sağlayacak ve birçoğunuzun zincirlerinden özgürleşmesine sebebiyet verecek. Hele Nisan 26'da Uranüs ikizlere bir geçecek ki kim tutar yükselen ikizler ve ikizleri? Artık patron benim diyeceğiniz bir enerji yüklenmeye başladı. Ev değişimi, medeni hal değişimi, iş değişimi, aklınıza gelebilecek köklü ve büyük değişimler kapıda sizler için. Yükselen yay ve yaylar. Tutulmanın olumlu açıları altında burçlardan biri de sizsiniz. Tahta oturuyorum zannediyorsunuz ya, o tahttan ineceğiniz dönemler başladı. Bu tutulma eski kovadan eser bırakmayacak. Ruhsal ve zihinsel detoks zamanınız geldi. Şu geçtiğimiz 3 yılın zihinsel ve ruhsal yorgunluğunu atmak için Ferda Yıldırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Sebebi ziyaretimiz, toplanma sebebimiz yeri yerinden oynatacak, yeni bir dönem başlatacak, yeni bir çağ başlatacak olan 17 Şubat Kova burcundaki güneş tutulması. Öyle bir güneş tutulması geliyor ki birçoğunuzun hayatında köklü değişimler sağlayacak ve birçoğunuzun zincirlerinden özgürleşmesine sebebiyet verecek. Tutulmaya baktığımızda artık 29 dereceye çok yakın bir yerde olduğunu görüyoruz. Bu da ne demek? Bu bir sonlanma enerjisidir. Son dereceler hep kritik olarak görülür. Bir sonlanma enerjisi var. Yani bir dönem kapanacak ve sizler için yeni bir dönem başlayacak. Kova burcunda oluyor bu tutulma. Bu da ne demek oluyor? Özellikle sabit burçlar üstünde önden bakıldığında gergin görünen ama aslında onların zincirlerinden adeta kendilerini özgürleştirmelerini sağlayacak bir tutulmanın devreye girdiğini görüyoruz. Hava gruplarının ve ateş gruplarının da şahlanacakları, coşacakları dönemin başlayacağı eşikteyiz. Bu tutulma o kadar değişik ve farklı bir tutulma ki bundan önceki herhangi bir döneme ya da döngüye benzemiyor. Neden öyle söylüyorsun Damla derseniz eğer, bu tutulmaya eşlik eden Satürn-Neptün kavuşumu, Satürn ve Neptün Koç'ta kavuşuyor olacaklar bu tutulma yaşanırken. İşte bu kavuşum bundan önce en yakın 1471 yıl önce oldu. Yani bu tutulmaya eşlik eden bir göksel görünüm 1471 yıl önce olmuş bir göksel görünüm. Aslında bu tutulmanın ne kadar farklı bir döngüyü başlatacağını sinyallerini bize daha ilk baştan veriyor. Tutulma esnasında tutulma Uranüs'e kare. Uranüs boğanın son burçlarında. Bu da köklü değişimlerin olacağını, artık bu değişim sürecini tamamlamamız gerektiğini bize gösteriyor. Kova burcunda oluyor diyoruz ve son derecede oluyor diyoruz. Şöyle düşünün. Kovanın içine o suyun bilgi olarak dolduğunu, tecrübenin bilgi olarak dolduğunu düşünün ve biz o kovayı akıtıyoruz. Artık o bilgiyi, o tecrübeyi kullanmanın ve kendimize yeni başlangıçlar yaratmanın da zamanı gelmiş oluyor. Sabyan sembolüne baktığımızda kozasından çıkan bir kelebek görüyoruz. Bu hepimizin hayatlarında kozadan çıkan kelebekler olabileceğimize dair sinyaller veriyor. Peki, güzelliğe, iyiliğe mi kanat çırpacağız? Yoksa o kozanın etrafında geçmişe takılı kalarak hala negatifin içinde dönmeye devam mı edeceğiz? İşte bu tutulma en çok bireysel hayatlarımızda bize bu soruyu sorduracak. Şimdi gelelim bakalım burçlara. Evet, iyi taraf kötü taraf yorumlarınızın mucidi astroloğunuz Damla Ündar olarak her burcun tabii ki bir de kötü tarafında olanları nasıl etkilediğini anlatıyor olacağım. Şimdi çok rica ediyorum, önceliği yükselen burcunuzu verin. Arkasından güneş burcunuzu da dinleyin. Ama önce yükselen burcumuzu dinliyoruz. Gelelim şimdi yükselen koç ve koçlara. Şimdi geçmişe dair ne kadar sizi zincirleyen konu, olay, kişi varsa bu tutulma hepsini kırmanız için size muazzam bir destek sağlayacak. Özellikle sosyal çevrenizi, bulunduğunuz ortamları ve kalabalıkları değiştirmeniz yönünde size uzun zamandır sinyaller veren bir gökyüzü var. Bu tutulma artık diyor ki yenilik istiyorsan, bağlarından, zincirlerinden bu anlamda kurtulmak istiyorsan, maddi anlamda seni daha destekleyecek ya da manevi anlamda seni destekleyecek insanlarla birlikte yürümek istiyorsan acaba bulunduğun çevreyi ve sosyal ortamı değiştirmen mi gerekiyor? Bir de hayallerimiz ve gelecek hedeflerimiz kısmı var. Şunu söyleyecek size bu tutulma. Gelecek hedeflerin ve hayallerini artık bugüne kadar gerçekleştiremediysen ya ayağa kalkıp gerçekleştirmek için harekete geç ya da o hedefi
ya da hayali değiştir diyecek sizlere. Meşhur koç cesaretiniz sınandı. Belki de yer yer kendinize olan güveniniz kırıldı. Ama hiç merak etmeyin. Bu tutulmayla birlikte yavaş yavaş geri yüklenmeye başlıyor. Ve üstelik bu etki önümüzdeki 6 ay boyunca devam edecek. Herkes haritasına göre belli alanlarda ve belli zamanlarda bu desteği gökyüzünden alacak. Düştüğümüz yerden ayağa kalkmayacağız. Düştüğümüz yeri ardımızda bırakacağız. Yeniden başka bir noktadan başlayacağız ve hak ettiğimiz maddi manevi değere doğru koşacağız. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Kötüler, gerçekten karanlık tarafa hizmet edenler. Bencillik yaptınız mı? Önünü ardını düşünmediğiniz hareketlerle birilerinin hayatını mahvettiniz mi? Eğer bunları yaptıysanız önümüzdeki 2,5 yıl boyunca o bencilliğinizle sınanacaksınız, ama bunu nasıl yaşayacaksınız? Yalnız kalarak. Etrafınızda insan bulmayacaksınız belki. Başlattığınız mücadelelerinde sonu gelmeyecek. Gelelim yükselen boğa ve boğalara. Artık patron benim diyeceğiniz bir enerji yüklenmeye başladı. Eski alışkanlıklarınızı bırakma zamanı. Sevgili yükselen boğa ve boğalar, bu tutulma size motto olarak şunu söylüyor. Kendine güvenli alan olarak gördüğün yerden dışarı çıkma ve zincirlerini kırma zamanın geldi. Şimdi kendinize güvende hissettiğiniz, güvenli alan olarak oluşturduğunuz işiniz olabilir, evliliğiniz olabilir, eviniz olabilir. Artık hayatınızda bu alanlar hangileri ise bir düşünün bakalım, bunlardan hangileri size hizmet etmiyor, sizi artık mutlu ediyor, size gelecek beklentilerinizle alakalı destek vermiyor. Bu bir insan olabilir, bu bir kişi olabilir, bu bir olay olabilir ya da bizzat işiniz olabilir. Bunlarla alakalı artık bana hizmet etmiyorsan demek ki benim ayağıma adeta bir pranga oluyorsun. Benim ileri gitmemi de sağlamıyorsun. O zaman kendimi senden ya da o olaydan özgürleştiriyorum diyeceğiniz bir döngü bekliyor bu tutulma sizden. Yükselen boğa ve boğaların düşünme sisteminden çalışma sistemlerine, konuşma şekillerine varana kadar çok büyük bir değişim süreci başladı. Adeta kendi ihtilalinizi yaratacağınız ve kendinizi özgürleştireceğiniz bir süreç bekleyecek bu tutulma sizden. Eğer geçmişte size hizmet etmeyen konularda kalmaya ve diretmeye devam ederseniz maalesef zorlayıcı etkisi devreye girecektir. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Mala, mülke, paraya tamah ettin mi? Nefsine yenik düştün mü? Yani birilerini aldattın mı? Eğer bunları yaptıysanız artık bu süreçle birlikte yok ben onu kaybetmem dediğiniz, yok bu yıkılmaz dediğiniz her ne varsa hayatınızda bir bir yıkılacak. Belki de hayatın altı üstüne gelecek ama bu defa altı üstünden daha da güzel olmayacak. Gerçekten kötü olanlar için söylüyorum bunu. Yükselen ikizler ve ikizler, kendi geleceğimi kendi cesaretimle kuruyorum diyeceğiniz ve bunu sizden bekleyen, bununla ilgili önünüze fırsatlar çıkaracak bir tutulma döngüsünden bahsediyorum. Ve bu tutulma döngüsü önümüzdeki 6 ay boyunca etkili olacak. Hele Nisan ayında, Nisan 26'da Uranüs ikizlere bir geçecek ki kim tutar yükselen ikizler ve ikizleri? Bu tutulmayla birlikte başlayan yükselen enerjiniz, önünüze gelen fırsatlar Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle birlikte sizi adeta uçuşa geçirecek. Bu sizin için bir bilinç, bir uyanış. Çok uzun zamandır, özellikle geçtiğimiz 3 senedir yaşadığınız o zorlu döngü bu tutulmayla birlikte bitiyor. Bitiş çanlarını sizin için çalıyor. Zaten bu tutulma gerçekleştiğinde de Satürn'den kurtulmuş olacaksınız. 14 Şubat'ta Satürn'e kalıcı bir veda ediyoruz. Artık o sizi sıkıştıran, sürekli hayatınıza engeller çıkaran, neşenizi solduran Satürn etkisi hayatınızdan çıkıp gidiyor. Özellikle ben şanssızım, şans bana gülmez diyen yükselen ikizler ve ikizler, lütfen bu düşünce tarzınızı değiştirin. Çünkü inandıklarımız hayatımızda daha hızlı tezahür etmeye başlayacak bu yeni döngüyle birlikte. O şansın yüzünüze güldüğünü göreceksiniz. Maddi anlamda aradığınız güvenlik ve refahı sağlamak için bulacağınız çözümler ve karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmek konusunda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hedefi belirleyin. Hedefe kitlenin
Ve lütfen çok fazla da bu anlamda fikir değişikliği yapmayın. Yani ben ne yapmak istiyorum? Maddi manevi geleceği nasıl inşa ederim? Hedefim bu deyip oraya yürümek önemli. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Kötü tarafta olanlar büyük yalancılar, insanların hayatını etkileyenler, insanları büyük hayal kırıklıklarına uğratanlar, aldıkları işin sorumluluğunu yerine getirmeyenler, birilerini yarı yolda bırakanlar. İşte bu tarafta olanlar hiç çalışmadığınız kadar çok çalışmak zorunda kalacağınız, üstünüze sorumluluk alacağınız bir döngü başlıyor. Ama bu kadar çalışmanın ve sorumluluğun ödülünü toplar mısınız? Gerçekten kötü tarafa geçtiyseniz zor gibi görünüyor. Bu bir bedel ödeme dönemi olacak sizin için. Bunu arınma gibi kullanmanız faydalı olacaktır. Yükselen yengeç ve yengeçler, ekonomik anlamda özgürleşme döneminiz başladı. Maddi konularla alakalı bir özgürleşme süreci yaşayacaksınız. Nasıl Damla diye soracak olursanız eğer, çok uzun zamandır çaba sarf ettiğiniz, uğraştığınız, çabaladığınız işinizden beklediğiniz karşılığı alamıyorsanız, bu tutulma diyecek ki madem sana hak ettiğin değeri vermiyorlar, o zaman artık buradan uzaklaş. Aynı şekilde ben çalışmıyorum evdeyim diyenler para kazanmaya başlayabilir ya da hala evde devam edenler evdeki birlikte yaşadığı insanlara verdiği hizmetin en azından bir takdir bir teşekkürle karşılığını almadılarsa eğer bugüne kadar adeta devrimsel bir ayaklanma sağlayıp diyorlar ki artık herkes kendi işini görsün, benden bu kadar, ben bu evin içinde olmasam başınıza neler gelir farkında mısınız diye resmen bir devrim başlatacaklar evin içinden iş yerlerine kadar. Bu süreç size en çok şu konuda bir şeyler öğretti. Geçtiğimiz dönemde öğretti aslında. Şefkat ve sahiplenme konusunda artık daha cimri olacağınız bir döngüye giriyoruz. Tabii ki bunu sizin o şefkatinizi, sahiplenmenizi hak etmeyenler için söylüyoruz. Artık o sınırsız ilginizi, şefkatinizi, koruyup kollama halinizi gerçekten hak edenlere saklayacaksınız. Hak etmeyenlere de oldukça cimri davranacak gibi duruyorsunuz. Zaten böyle de davranın, yoksa tutulma size bunu göstermek için sıkıntılı olaylar yaşatabilir. Hayatımı ben böyle kuracağım, böyle ilerleteceğim dediğiniz planlar bu tutulmayla birlikte yaşanacak ani olaylar, karşınıza çıkacak fırsatlarla bir anda değişiklik gösterebilir. Aynı burçların kötü tarafta olanları. Sahip olduklarıyla böbürlenenler, böyle çıkar amacı ilişkiler güdenler. Yani o bana bir şey yaparsa ben de ona bir şey yaparım diyenler ve ailesiyle artık bir böbürlenme. Benim oğlum, benim işim, benim kariyerim, benim ailem filan. Böbürlendiyseniz eğer o böbürlendiğiniz yerden darbe yiyeceğiniz 2,5 yıllık bir süreç başlıyor. Umarım kalbi iyiliği atanlardansınızdır. Gelelim yükselen aslan ve aslanlara. Yükselen aslan ve aslanlar, yapacağınız değişimler, hayatınızda var olacak ayrılıklar, kopuşlar ve bitişler. Bunların hiçbiri bağlarınızı koparmak değil, zincirlerinizi kırmak olacak. 7 yıldır üstünüzde adeta dans edip tepinen döngüdeki zincirleri kıracak tutulma bu. Yeniden kükremek için sahneye çıkacağınız tutulma bu. Evet, belki biraz sert, belki biraz gergin bir enerjiyle geliyor ama bu motivasyon sizi parlatmak için var. Peki hangi alanlardan aslan burçları bu değişimi yaşayacak derseniz, artık hayatınızda işi bitmiş, birlikte yol yürüyemeyeceğiniz bir evlilik, bir uzun süreli ilişki ya da bir ortaklığınız varsa bu tutulma diyecek ki artık kendini bu ortaklıktan, bu evlilikten, bu ilişkiden özgürleştir. Sizinle aynı yolda yürümeyenlerle, yürüyemeyenlerle devam etmemeye karar vereceğiniz ve kendinizi özgürleştireceğiniz bir süreçten bahsediyorum. Ha yok, benim ilişkimde bir sorun yok, benim ortaklığımda ya da benim evliliğimde bir sorun yok diyenler ise gerçekten ne kadar doğru bir insanla yan yana yürüdüklerini bir kez daha bu tutulmayla birlikte anlayacaklar ve aralarındaki bağ ve ilişki iyice kuvvetlenir hale gelecek başka bir taraftan. Küllerinizden yeniden doğacağınız bu dönemde ayaklarınızdaki prangalardan bir bir kurtuluyorsunuz. Sizi anlamayanlar, destek olmayanlar, yanınızda olmayanları hayatınızdan çok profesyonel bir şekilde uzaklaştıracağınız ve kendinize yeni ufuklar açacağınız bir döngü başlatacak. Özellikle önümüzdeki 6 ay etkili ama sonra da devreye tutulma aksı girecek. Yani bu dönüşüm döngüsü sizin hayatınızda 2-2,5 yıllık bir süreci kapsıyor olacak. Kendinizi adeta yeniden inşa edeceksiniz.
Biriyle birlikte yürümek ustalık işidir. Eğer sizinle birlikte aynı ustalıkta yürüyemeyeceklerse o insan her kimse onlara veda edin. Emin olun yanınızda gerçekten daha iyileri olacaktır. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Narsistler, kraldan çok kralcı olanlar. Gerçek yüzünüz ortaya çıkıyor. Artık kimseyi manipüle edemiyorsunuz. Kimsenin enerjisini çalıp kendi ışığınızı parlatamıyorsunuz. Bu tutulmayla birlikte narsistlerin, kraldan çok kralcı olanların adeta yalakalarında, güce tapanlarında sonu geliyor. Ve o şekilde elde ettiğiniz her ne varsa önümüzdeki 2,5 yıllık süreçte elinizden gidecek gibi duruyor. Umarım kalbi iyiliğe atanlardansınızdır. Yükselen Başak ve Başaklar. Kusursuz sandığım o düzen ve kendi elimle kurduğum o düzen meğer benim hapishanemmiş dedirtecek bu tutulma size. Yükselen Başak ve Başaklar işlerinden aşklarına, her anlamda ilişkilerini ve dünyaya bakışlarını adeta revize ediyorlar. Kendi ayaklarına taktıkları prangalardan özgürleşiyorlar. Çok önemli bir tutulma bu sizin için ki son 3 yılda özellikle inandığınız birçok değerle ilgili sınandınız. Kendi düşüncelerinizle, fikirlerinizle ilgili sınandınız. Çabanızın, emeğinizin karşılığı bilinmedi. Çok zor bir 3 yıldı ama bu tutulmada artık o zoru yaratan Satürn de burç değiştirmişti. Öncelikle geçmiş olsun diyorum ve prangalarınızdan kurtulmak için yeni çıktığınız yolda umarım değişime ayak uydurabilirsiniz de hemen yan tarafına ekliyorum. İş hayatınızla ilgili ya da gündelik rutinlerinizle ilgili yaptığınız her şeyi sorgulayacağınız, o sorgulamanın arkasından da yerine yenilerini koyacağınız bir döngü başlatacak. Sizin özel alanınıza saygı duymayan insanları hayatınızdan adeta şutluyorsunuz. Özel alanıma saygınız yoksa, benim kişiliğime saygınız yoksa, benim kendimi gerçekleştirmem için bana zaman, vakit ve fırsat yaratmıyorsanız hayatımda işiniz yok diyorsunuz. Ruhsal ve zihinsel detoks zamanınız geldi. Şu geçtiğimiz 3 yılın zihinsel ve ruhsal yorgunluğunu atmak için size bu yorgunluğa sebebiyet veren iş, aşk, ilişki, arkadaş her ne varsa onlarla alakalı birazcık detoks yapma dönemi başlamış olabilir. Şimdi kendinize sorun. Hayallerimi, yapmak istediğimi, para kazandığım bir işe dönüştürmek için neler mümkün? Deyin bakalım evren size neler gösterecek. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Siz de memnuniyetsizliğinizle, sürekli eleştirel halinizle birilerini sömürdüyseniz, sürekli insanları böyle dibe çekip kendinizi yukarı çıkartmaya ve kendinizi göstermeye çalıştıysanız, ben yaptım, ben hallettim dediyseniz aslında gerçek kahraman değil, kahramanmış gibi hareket eden olduğunuz ortaya çıkacak. Etrafınızda o insanların hiçbiri kalmayacak. Yükselen Terazi ve teraziler diyorlar ki ne onayınız umurumda artık ne de kaybetmekten korkuyorum. Bir yükselen terazi ve terazi bu tutulma etkisi ve bu tutulmanın devamında geçireceği 6 aydan sonra tanımanız çok mümkün olmayacak. Çünkü artık dengeler bozulur mu diye korkmayacaklar. Birileri beni onaylar mı ne der, el alem ne der diye düşünmeyecekler. Öyle olaylar yaşadılar ki umrumda bile değil dedikleri noktaya geldiler. Bu defa başkaları için değil, kendilerini zirveye çıkartmak için yola çıkıyorlar. Tek başına daha güçlü olduklarının farkına vardılar. Geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları olaylar onlara bunu gösterdi. Yanlarında yürütmeye çalıştıkları bazı insanların aslında en büyük yükleri olduklarını anladılar ve bu tutulmayla da birlikte kendilerini onlardan özgürleştiriyorlar. Eğer onlardan özgürleştirdilerse bu sefer de ruhsal olarak bir özgürleşme başlatıyorlar. Şimdi bir de tabii arada kalacaklar. Güvenli alanda mı kalmalıyım? Bildiğim şekilde mi devam etmeliyim? Yoksa dünyayı yeniden fethetmek için yola mı çıkmalıyım diye arada kalıp sıkıştıkları bir süreç yaşayabilirler. Dünyayı fethetmek için yola çıkma zamanınız gelmiş olabilir. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Adaletsizlik yaptınız mı? Ya da adaletsizlik yapılırken göz yumdunuz mu? Çıkarlarınız doğrultusunda bir öyle bir böyle davrandınız mı? Hepinize geçmiş olsun. O sustuğunuz adaletsizlik ya da yaptığınız adaletsizliğin bir benzeri ya da aynısı
başınıza gelmek üzere. Önümüzdeki 2,5 yıl boyunca haritanız tetiklendiğinde bununla karşı karşıya kalacak gibi duruyorsunuz. Umarım kalbi iyiliği atanlardansınızdır. Yükselen akrep ve akrepler, sizin için de bambaşka bir döngü başlıyor. Son 7 yıldan özgürleşme döngüsünden bahsediyorum. Yükselen akrep ve akrepler, öyle şeyler yaşadınız ki son dönemde şöylesiniz. Bir şey gelmeden önce hazırlıklı olayım. Bu sebeple kafanızın içindeki sesler hiç susmuyor. Sürekli hazırlıklı olayım dedikçe de hayatınıza adeta o sıkıntıyı belki de çekiyorsunuz. Güvendiğiniz bazı dağlara kar yağdı, yeni güvenli alanlar oluşturmaya çalıştınız. Ama bu tutulma ile birlikte artık kendinizi o kafanızın içinde sürekli sorduğunuz sorulardan, sürekli gardta bekleme, savunmada bekleme halinizden özgürleştiriyorsunuz. Çünkü çok sıkıldınız ve çok yoruldunuz. Artık bir mücadele edeceksem akışta mücadele edeceğim diyeceksiniz. Bir düşünün bakalım. Kontrol etmeye çalıştığınız şeyleri ne kadarını kontrol edebildiniz? Üstelik kontrol etmeye çalışırken verdiğiniz çaba ve yorgunluk size ruhsal ve fiziksel hastalık olarak geri dönmedi mi? Sıkıntı olarak geri dönmedi mi? Bu tutulma size diyor ki artık kontrol etmeyi bırak, akışta kal. Akışta sorun her neyse zaten çözersin. Bu yetiye, yeteneğe ve donanıma sahipsin. Biraz daha böyle akışa bırakmayı, geleni yaşamayı söyleyecek bu tutulma size. Zaten sizin de bu manada buna ihtiyacınız var. Şimdi böyle savaşı akışta vermeye karar veriyorsunuz bu süreçle. Bakın, ev değişimi, medeni hal değişimi, iş değişimi, aklınıza gelebilecek köklü ve büyük değişimler kapıda sizler için. Sadece bu değişimler yaşanırken, hayatınızda bu kadar büyük değişiklikler yaşanırken bu ruh halinizi sevdiklerinize negatif olarak yansıtmayın. Zaten olacak olan her ne varsa olacak. Kontrol etmeye çalışmayın. Sürekli negatifte kalmayın. Etrafınızdakileri de bu konuda incitmemeye çalışın. Evden işe, belki de şehre, hayatınızda büyük değişimlerin olacağı bir döngü başlıyor. Aynı burçların kötü tarafta olanları için ise sağlık sorunlarınız ortaya çıkacak gibi duruyor. Özellikle ruhsal olarak takıntılarınız başlayacak gibi duruyor. Umarım kalbi iyiliği atanlardansınızdır. Yükselen yay ve yaylar, son sözümü söyler giderim, o Satürn'den de kurtuldum. Bu saatten sonra ben, keyfim ve kahyası devam edeceğiz dediğiniz bir gazla geliyor tutulma size. Tutulmanın olumlu açıları altında burçlardan biri de sizsiniz. Yıllardır beklediğiniz o uyanış bu tutulmayla birlikte hayatınızda kendini göstermeye başladı. Sırtınızdaki yüklerden kurtuluyorsunuz. Kendinize olan güveniniz geri geliyor. Eski neşeniz, eski kahkahanız yükleniyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca öyle bereketli, öyle şanslı dönemler geçireceksiniz ki siz bile inanamayacak olabilirsiniz. Atacağınız imzalar, yapacağınız konuşmalar sizin için çok önemli. Geleceğinizi şekillendirecek imza ya da konuşma olabilir. Bu sebeple gelecek fırsatları lütfen kaçırmayın. Yeniden inşa edeceğiniz bir süreç var. Bakış açınız, düşünce sisteminiz, fikirleriniz komple değişecek. Kendinizi özgürleştireceksiniz ve yeni bir geleceğe adım atacaksınız. Dediğim gibi atacağınız imzalar ve yapacağınız görüşmeler başka bir taraftan çok önemli. İşinizde bir değişiklik olur mesela. Bir iş arkadaşınız işten ayrılır. İş yerinde bir sorun çıkar. Bu size önce gelebilir ama merak etmeyin. Orada çıkacak kriz aslında sizin fırsatınız olacak. Bunu da unutmayın, bir yere iliştirin diyorum. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Finansal krizlerle uğraşacağınız, gerçekten sorumluluktan kaçtıysanız, insanları umursamadıysanız, aldattıysanız, kandırdıysanız bu manada artık bu süreç kötü tarafta olanlar için finansal ve düzelmeyecek krizler olarak hayatlarına akmaya başlayacak. Umarım kalbi iyiliği atanlardansınızdır. Yükselen Oğlak ve Oğlaklar, bu kadar çalışıp çabaladım, peki bana ne kaldı diye sorduracak bu tutulma size. Şimdi diyeceksiniz hayattan keyif almak istiyorum. O yükselen Oğlak ve Oğlakların özellikle çalışma koşulları, hayatta çabalarıyla ilgili fikirleri devrimsel nitelikte değişecek. Ya bu kadar çalışıyorum, bu kadar çalıştım, çabaladım, ne kimseye yaranabildim ne de kendim için bir şey yaptım diye ayağa kalkacağınız ve bununla ilgili şartlarınızı değiştireceğiniz bir döngüden bahsediyorum. Belki bazılarınız emeklilik kararı verecek, bazılarınız çalışma stilini değiştirecek, bazılarınız ise en önemli kısmı bu, para kazanmaya dair olan kafasındaki kalıpları değiştirmeli. İşte bu iş yapılır, şu şekilde çalışılır ve bu para böyle kazanılır diyorsanız eğer,
İşte artık teknolojiyi kullanarak farklı alanlardan da para kazanabileceğinizi, geleceğinizi inşa edebileceğinizi görmeniz çok önemli. Bununla da ilgili fırsatlar çıkacak. Öyle şey mi olurmuş deyip kenara atmayın. Birazcık antenleri açık tutun bu manada. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Sizler de hırslarınız doğrultusunda mevki için, para için etrafınızdakileri kuruttuysanız, kural tanımadıysanız, bu yolda her şey mübah dediyseniz, işte bu şekilde elde ettikleriniz elinizden yavaş yavaş gitmeye başlayacak. Tahta oturuyorum zannediyorsunuz ya, o tahttan ineceğiniz dönemler başladı. Önümüzdeki 2,5 yıl boyunca da etkili olacak. Umarım kalbi iyiliğe atanlardansınızdır. Yükselen kova ve kovalar, Allah Allah, bu tutulma sizin burcunuzda oluyor. Adeta diyor ki uyan, bu tutulma kovalardan, eski kovadan eser bırakmayacak. Zaten o kadar yorulmuştunuz ki, son 7 yıldır o kadar büyük sıkıntılar yaşadınız ki kovalığınızdan eser kalmadı belki. Hayatınızda her şeyi sorgulattı size yaşadığınız döngüler. Bu tutulma diyor ki uyan, yeniden başla. Yükselen kova ve kovaların etrafındakilere söylüyorum. O tanıdığınız insanlar artık eski insanlar olmayacak. Bu tutulma ile birlikte önümüzdeki 6 ay sonrasındaki tutulma döngüsünde katacak olursak 2,5 yıl boyunca kendinizi öyle bir baştan inşa edeceksiniz ki etrafınızdakiler hayranlıkla izleyecek. Bitti zannedenler, sizi yıkıldı zannedenler nasıl yeniden doğduğunuzu ve ışıldadığınızı görecekler. Ben kendim olmaya çalışırken beni ayağımdan aşağı çeken insan, olay ve kişiler her neyse onların hepsinden kurtuluyorumla başlayacaksınız. Bununla birlikte kendi düşünce sisteminizde sizi aşağı çeken fikirlerinizden de kurtulmaya niyetleniyorsunuz. Dış görünüşünüzden, zevklerinize, hobilerinize, işinize, medeni durumunuza, evinize, yaşadığınız şehre varana kadar çok büyük değişimler yaşayabileceğiniz bir döngü başladı. Kişisel haritalarınıza göre tabii ki bu değişecektir. Kabuğuma sığamadım diyenler o kabuğu kırıyorlar. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Siz de insanları özellikle aşağıladıysanız, kibre düştüyseniz, böyle zavallı gibi gördüyseniz, yardım isteyene yardım eli uzatmadıysanız, bir de bir darbe siz vurduysanız, bu süreç artık yokuş aşağı sizi karanlığa doğru yuvarlayacak. Özellikle ruhsal ve akılsal anlamda sağlık sorunları yaşamaya başlayacak gibi görünüyorsunuz. Yükselen balık ve balıklar, mezuniyet töreninize hoş geldiniz. Satürn balık burcundan çıkmış, döngünüzü kapatmışsınız. Öğreneceklerinizi öğrenmişsiniz, o eski duygusallığınızdan eser kalmamış. Bir de üstüne kovada analitik son derecelerde bir tutulma olmuş. Bu sizin adeta ruhsal mezuniyet töreniniz. El alem ne derler? İşte aman bildiğin yoldan gitler. Bunların hepsinden kurtuluyorsunuz. Dünya umrunuzda değil. Kim ne söylerse söylesin diyorsunuz. Ben artık kendi hayatım için kendi bildiğim yoldan yürüyeceğim. Kendi hayallerimin peşinden koşacağım. Öyle şeyler yaşadım ki artık o uçarı havai hallerim kalmadı. Zaten ayaklarımı zorla yere bastırdınız, Satürn çünkü bunu yaptı. Ve bu saatten sonra da kendimi ruhsal olarak özgürleştireceğim ve bununla birlikte de maddi olarak ışıldamaya başlayacağım. Ruhsal ve fikirsel olarak özgürleştirdiğinizde kendinizi, maddi kaynakların açılmaya başladığını, yeni para kazanma yöntemlerinin önünüzde adeta böyle saçıldığını görmeye başlayacaksınız. O yüzden o zincirlerden özgürleşin ve o okuldan mezun olun artık, Satürn'de hazır gitmişken. Artık kimseye hak etmediği değeri vermeyeceğim de diyorsunuz. Daha akılcıyım bu saatten sonra. Duygularımı aklımla yönetiyorum. Sadece o duygusal hallerim bitti. Eser bırakmadınız o halden diyorsunuz. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Yalanlar söylediniz mi? Sürekli hep benim başıma geliyor deyip almadığınız sorumlulukların neticelerini başka birilerinin üstüne yıksınız mı? Onun yüzünden oldu, öyle oldu. Ben aslında bahaneler, bahaneler, bahaneler. Önce kendini kandırmalar, sonra etrafını kandırmalar. Perde kapandı, film bitti. Artık o bahaneleriniz hiçbir işe yaramayacak. Ancak kendinizi kandırırsınız. Yalanlarınızla birlikte yalnız bir döngü başlayacak. Umarım kalbi iyiliğe atanlardansınızdır. Evet, bu tutulma ile ilgili burçların genel yorumları bu şekildeydi.
Olacak olan her ne varsa bütünün ve bizim hayrımıza olsun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.